8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Hoş geldiniz Saliha hocam. Hoş bulduk. Çok iyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Çok sağ olun. Hocam estetik uygulamalarda örümcek ağı diyerek bir uygulama var. Siz de bunu çok sık yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Örümcek ağı nedir? Etkisi nasıl olur? Ne amaçlıyorsunuz? Neyi hedefliyorsunuz? Hasta hangi istekle size başvuruyor? Biraz bahseder misiniz? Örümcek ağı ismi bildiğiniz gibi çok kullanılan ve hastaların da çok bildiği, uzun zamandır da var olan bir yöntem. Ben örümcek ağı estetiğini daha çok severek uyguluyorum. Diğer ip yöntemlerine göre açıkçası hastaya çok katkısı olduğuna inanıyorum. Hastalar çoğunlukla yüzünü asma isteğiyle geliyorlar biliyorsunuz. Tabii ki benim hastalarım artık bu konuda çok bilgililer çünkü ben her defasında anlatıyorum ve yapıyorum. İp asma tekniği değil bir kere. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Örümcek ağı tekniğiyle yüzü askılayalım, gerelim, yukarı kaldıralım. Böyle bir amacımız yok. Zaten o iplerin gücü böyle bir sonuç çıkarmaya da yetmiyor. Öncelikle bunu çok net ifade etmek istiyorum. Hastaların kafasında ip olunca çünkü hep bir yüzüm yukarıya çıkacak, askı olacak, kaldıracak, gerecek. Hayır. Örümcek ağında kullandığımız iplerin böyle bir yeteneği yok. Onların yeteneği bambaşka. Benim amacım burada daha çok hastanın yüzünün kolajen sentezini tetikleyerek yüzünün liftingi, yine elbette yüzü kalkıyor. Yine daha jawline'ı belirgin oluyor, gıdı hattı düzleşiyor, cildinin kalitesi artıyor ama bunu ipin yarattığı cilt altındaki reaksiyonlara bağlı olarak cildin kendi gücü yaratıyor. Ve ben bunu çok seviyorum çünkü bedenimiz çok güçlü. Doğru yerde doğru uyarıları verdiğimizde kendini iyileştirme potansiyeli bizim yapabildiğimizden çok daha fazla. Dolayısıyla aslında örümcek ağı tekniğiyle biz cildin kendi gücünü kullanmasını tetikliyoruz. Hocam o kadar güzel anlattınız ki seyircilerimiz o kafalarındaki örümcek ağının yanlış algısını sizlerle birlikte değiştirdiler. Ben bile gerçekten çok etkilendim ne kadar doğal bir şeymiş diye. Peki Kesinlikle. Uygulaması nasıl hocam? Onu da merak ediyoruz. Uygulama aslında çok kolay. Sadece yüzeye sürdüğümüz bir lokal anestezik kremle uygulama yapıyoruz. Çünkü kullandığımız iğneler ve içindeki ipler çok ince tasarlanmış. Boyları var elbette. Bölgeye göre daha kısa, daha uzun, biraz daha kalın, biraz daha ince iğneler, biraz daha tırtığı fazla, biraz daha uyarı gücü yüksek olanlar gibi seçeneklerimiz var. Bu seçeneklerle cildin altına çok ince iğnelerle, tıpkı mezoterapi yapıyormuş gibi, botoks yapıyormuş gibi ince iğnelerle cildin altına bu ipleri yerleştiriyoruz. İğneyi çektiğimizde ip cildin altında kalıyor. Bu ipler tabii ki çok doğal. Zaten İlk olarak estetikte kullanılsın diye bulunmuş bir ip yapısı değil. Şimdi içeriğine bir takım değişik maddeler de eklendi. İşte biz PDO'lar kullanıyorduk. Şimdi PLA'lar, PLLA'lar da çok revaçta ve onların da iyileştirici gücü gerçekten çok yüksek. Lifting etkisi bu sebeple biraz daha fazla oluyor ama ilk kullanım PDO'lar aslında kalp deliklerinin tamirinde kullanılan ipler. Oraya iple bir ağ döşeniyor, kafes kafes ve onun etrafında kalp yeni bir doku oluşturuyor, etrafını kaplıyor. Çünkü vücudumuz yabancı maddeye reaksiyon verecek. Sonunda bizim oraya koyduğumuz ipler de bedenimiz için bir yabancı madde ama eriyip kayboluyor. Bunlar eriyip kaybolana kadar geçen süre içinde bedenimiz onunla savaşıyor. Ve savaşma yolu ne? Oraya yeni kan damarları hemen gelsin, kan yollayalım, işte inflamasyon faktörlerini yollayalım, savunma hücrelerini yollayalım, canlı hücre sayısını arttıralım. Bütün bunlar olurken etrafta da elastin ve kolajen liflerden oluşan bir yenilenme, iyileşme süreci başlıyor ve biz bunu kullanmış oluyoruz. Aslında ipin yaptığı bir iş yok. İpin yaptığı tek iş Spor çalış demek. Gibi. Evet. Çalış. Bak ben buraya bir şey koydum. Çalış. Evet. Hasar geliyor. Evet. Hasar geliyor. Kendine gel. Evet. Hasar verecek bir tehdit. Bir tehdit oluştuğunda bedenimiz hemen savunmaya geçiyor ve iyileştirmeye başlıyor. Dolayısıyla biz orada bu güçten faydalanıyoruz. Bedenimizin savunma ve iyileşme gücünden. O yüzden çok seviyorum. Bedenimizi kullanabilmekten çok memnun oluyorum. Yaptığım her işte açıkçası bedenimizin kendi gücünü kullanmaktan mutluluk duyduğum için de örümcek ağı tekniğini çok kullanıyorum. Özellikle boyun bölgesinde. Biliyorsunuz çok zor bir bölge kadınlar için.
Ne yaparsak yapalım hep bir desteğe ihtiyaç duyuyor. Pek çok uygulamaları zaten yapıyoruz boyun iyileştirme aşamasında. Ama diyelim ki yaptık ve tatile gidiyor. Artık elim üzerinde olamayacak bir süre. Hemen iplerimizi döşüyoruz, örümcek ağımızı yapıyoruz ve hastalarımızı güvenle yolluyoruz. Çünkü biliyorum ki benim yanımda olmasa da artık orası çalışıyor. Evet, sizin asistanınız orada çalışıyor aslında hocam. Aynen öyle. Bütün tatil Kesinlikle boyunca. o çalışıyor. Peki etkisi hemen belli oluyor mu? Ne kadar zaman içerisinde etkisini hasta görmeye başlıyor? Etkisi tabii ki hemen belli olmuyor. Çünkü ilk koyduğumuz anda evet reaksiyon başlasa bile bunun belli bir seviyeye kadar gelmesi lazım ve çok sayıda ip. Yani örümcek ağı dediğimizde işte ben evet boynuma benim yapıldı 20 tane ip kondu. Olmaz. Yani orada ipin sayısı yüksek oluyor ve dolayısıyla reaksiyonu ona göre veriyoruz. Bu kadar çok iğnenin orada olması, yabancı bir maddenin olması, vücudun dediğimiz gibi mekanizmaların harekete geçmesi o bölgede ödem, hafif bir belki pembelik oluşumuna da sebebiyet veriyor ve bunların iyileşmesi için geçecek olan süre kişiden kişiye değişmekle beraber 7 ila 21 gün. Bu süreden sonra ancak yavaş yavaş iyileşmeyi görüyoruz ve 2-3 ay sonra artık iyileşme tamamen oturuyor. Gerginlik, cilt kalitesinde artış, açıkçası yüzün yukarıya doğru lift olması, doğru bir teknikle çalışıldığında tabii ki gıdıyı tamamen bir ameliyat gibi düzeltmese bile gıdıda düzleşme. Çünkü hem bağ dokusunu hem cildin kalitesini arttıran hem de o bölgede enflamasyon faktörleriyle birazcık destekle gıdı yağının da eriyebildiği bir uygulama. Daha düz bir gıdı, belirgin bir jawline hattı. Açıkça ben alından yani saçlı deriden başlayıp tüm göz çevresi, ağız çevresi, yüzün her yeri, boyun her yere ince ip uygulamasını çok severek yapıyorum. Peki etkisi ne kadar sürüyor? Çünkü sonuçta bu ipler eriyor belli bir müddet Evet, sonra. dediğimiz gibi etki zaten ipin kendisinden kaynaklanmadığı için ipin erimesi etkinin sonlanması değil. Burada etkinin sonlanması kişinin kolajen elastin liflerin ömrünü tamamlamasıyla ilintili. Eğer daha uzun süreli bir etki istiyorsak, daha değişik uygulamalarla desteklersek eğer kolajen elastin liflerimizi daha uzun dayanır. Ama ortalama protein yapıdaki maddelerin dayanıklılığı 8-12 aydır. Yaptığımız en âlâ bâlâ uygulama bile eğer elastin lif artışına, kolajen lif artışına dayanıyorsa 8-12 ay içinde sonlanacaktır. Yani 1 yıllık bir süreç içerisinde kişi istediği yüzündeki canlılığı görebilir. Ve orada bir iyileşme hareketi olduğu için aslında bu biraz da geleceğe yatırımdır. Çünkü sürekli azalan bir kolajen elastin lif yapısı yerine daha yüksek seviyeden azalmaya başlayan bir kolajen elastin lif düşünün. Bu yaşlanmayı geciktirmek işte. Yaşlanmanın iplerini elimizde tutmak aslında. Ben olaya hep bu gözle Çok bakıyorum. güzel bir isim oldu. Yatırım burada. Yaşlanmanın ipini elimizde tutuyoruz. 10 birim kolajen elastin lif azalmıyor orada. 100 birimden azalmaya başlıyor. Siz 10 birimden azaltırken 2'ye düşecekken 100 birimden azalttığınızda 20'ye düşersiniz. Aynı yüzdelikte azalırsa ve hala ilk halinizden daha iyi olursunuz. Etki sonlansa bile daha iyi olursunuz. Üstüne üstlük de yaşlılığınıza yatırım yapmış olursunuz. Bankada çünkü hala paranız var. Hocam biraz önce konuşmanızın arasında 20 tane ip yaptırdım, böyle oldu diye yakalamıştım. Peki bu işlemde kaç tane ip gidiyor ortalama? Sadece boyun için ben ortalama 80 ila 150 arası ip kullanıyorum. Biraz seçtiğim boya göre de değişiyor çünkü bazı hastam çok hassas. Uzun iğne ilerletmek yerine doku altında huzursuz etmemek için daha küçük ipler, daha kısa boylu ipler kullanıyorum. Dolayısıyla o zaman 2 sıra yapacağıma 4 sıra yapıyorum. Bu ip sayısını artırıyor ama minimum minnak, minyon, ince bir boyunda bile 80-90 tanenin altına inemezsiniz. O 20'ler ne gidiyorsunuz? Yok, 20 taneyle yaratacağınız uyarım çok bir işe yaramaz. Açıkçası ben ince ipleri smoker line'da da çok kullanırım bağ doku desteklemek için ve dudak etrafını yenilemek için. Orada bile yaklaşık 15-20 tane kullanıyorsunuz. O zaman total bir yüzde aslında 400-500 tane ipten bahsediyoruz. 500 çok olur hocam. 500 hiç kullanmadım. Biraz da orada sanki biraz da fazla tetiklemek de doğru değil. Dokuyu yormak değil ama total bir yüzde 250'nin altına inemezsiniz. Total bir yüz için. Boyun. Ama tabii saçlı deriden başlayıp boyun altına kadar uygulama, göz çevresi, ağız çevresi vesaire dahilse. Ama bazen öyle çalışmıyoruz.
daha az sayıda. Ya alın botoksla kendini kurtarıyor, toksinle. Elmacıklar orta yüz dolguyla kendini kurtarıyor. O zaman biz diğer taraflara yönelelim diyebiliyoruz ama cilt yıpranmışsa, bakın hiç liftingden bahsetmiyorum, çok yıpranmış bir ciltte bile uzun vadedeki etkisinden faydalanmak için ince ip kullanımı mümkün. İnce dediniz de mesela biz sütür atarken işte 5-0, 6-0, 4-0 bunların da Benziyor. mutlaka boyları Evet, vardır. var. Hangilerini kullanırsınız daha ziyade? Genelde 6-0'lar iyi oluyor. 6-0'lar iyi oluyor. Peki mesela sayıyı artırmak yerine 6-0 yerine diyelim ki 3-0'lar kullansak, daha kalın iplerden bahsediyoruz. Öyle de olabilir mi? Daha kalın olanlar hocam askı ipler çoğunlukla. Burada yerleştirdiğimiz seviye daha kalın ipleri yerleştirmemize izin vermiyor. Çünkü yüzeyden görünebilir o zaman. Ama biz daha derine inemeyiz. Daha derine indiğimizde, yani bu ipin mentalitesi açısından baktığımızda uzun süreli bir mezoterapi etkisi arzuladığımız için olmamız gereken yer o seviye, o orta deri seviyesinde kalmalıyız. Nispeten yüzeye yakın bir yer burası. Kalın ip kullanırsak ipler görünür yüzeyden, deriyi çeker. Alttan deri çekme etkisi olur yüzeyde. Mavi mavi ipin reflesi görünür ve iyileşmez. O zaman derine inmek zorunda kalırız. Orada da etkinliği yok, hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla o kalın ipler daha çok askı ip tabir ettiğimiz tırtıklı iplerde vesairede kullanılıyor ki girdiği seviyede dokuya tutunarak yukarı çekmek amaçlı. Evet ama o seviye Peki farklı. hasta seçiminde ince derili, gevşek derili hastalar ile heavy face dediğimiz böyle yağlı, kalın derili kişiler arasında sonuçlar açısından fark oluyor mu? Şimdi hastanın İdeal zaten, hasta nedir yani kısacası? bence ideal hasta şu: cildinde yıpranma olan her hasta ideal hastadır. Sonuç açısından farklılık kişiden kişiye tabii ki olur ama yüz yapısından dolayı farklılık olmaz. Sonuçta yaptığımız işin amacı, temel amacı kolajen elastini arttırmak olduğu için ve askı bir ip değil bu. Askı olsa haklısınız, çok farklı orada ama bunda değil. Burada amacımız cildin kendi gücünden faydalanmak, yüzeydeki gözenekleri küçültmek, ince kırışıklıkları açmak, boyunda bilhassa çizgilenmeyi, cilt gevşekliğini ortadan kaldırmak. Çünkü çok zor boyunda, germeye gitmediği sürece hasta gerçekten problemli bir saha. O bölgedeki diğer uygulamaları desteklemek adına yaptığımız için her cilt yapısında benzeri etkilerle karşılaşıyoruz. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Çok ederim teşekkürler hocam. çağırdığınız için. Gerçekten örümcek ağı ile ilgili çok kafada karışıklık vardı. Bununla ilgili en doğal yöntemi anlattınız. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı tanıdığınız için. Sağ olun hocam. Evet efendim, 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş'iydi. Kendisine vermiş olduğu güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.